Şu an vücudunuzda trilyonlarca küçük enerji fabrikası çalışıyor. Onlarsız bir nefes bile alamaz, tek bir adım bile atamazdınız. Bu fabrikaların adı mitokondri ve hepsini Allah yarattı. Mitokondri, hücrenin içinde yüzen küçük bir organcıktır. Boyutu o kadar küçüktür ki ancak elektron mikroskobuyla görülebilir. Ama içindeki sistem, dünyanın en gelişmiş mühendislik eserlerinden karmaşıktır. Mitokondrinin ana görevi ATP üretmektir. ATP, adenozin trifosfat anlamına gelir ve vücudun kullandığı evrensel enerji birimidir. Her kas kasılması, her düşünce, her nefes bu moleküle bağlıdır. ATP bir pil gibi düşünülebilir. Enerji depolandığında şarj olur, kullanıldığında boşalır. Allah bu molekülü öyle tasarlamıştır ki vücut onu saniyeler içinde yeniden doldurabilir ve döngü hiç durmaz. Bir insan vücudu her gün kendi ağırlığı kadar ATP üretip tüketir. Bu inanılmaz üretim hızı mitokondrinin nedenli yorulmaz bir fabrika olduğunu gösterir. Allah bu kapasiteyi insana hiçbir karşılık beklemeksizin bahşetmiştir. Mitokondrinin dış sarı düzgün ve pürüzsüzdür. İç sarı ise kıvrım kıvrım, girintili çıkıntılıdır. Bu kıvrımlara krista denir ve yüzey alanını büyük ölçüde artırarak enerji üretimini maksimize eder. Bu kristaller rastgele kıvrımlar değildir. Her birinin konumu, yoğunluğu ve şekli enerji üretimini optimize edecek biçimde düzenlenmiştir. Allah bu iç mimariyi en yüksek verimliliği sağlayacak şekilde tasarlamıştır. İç sarda çok sayıda protein kompleksi dizilmiştir. Bu kompleksler elektron taşıma zincirini oluşturur. Yüksek voltajlı bir elektrik hattı gibi düşünebilirsiniz. Enerji bu hattan akar ve ATP üretilir. Elektron taşıma zincirinde 4 büyük protein kompleksi çalışır. Her biri elektronları bir sonrakine aktarır. Bu süreçte açığa çıkan enerji, protonları zardan pompalamak için kullanılır ve bir proton gradyenti oluşturulur. Proton gradiyenti, bir nehrin yüksekten aşağı akması gibi enerji taşır. Allah, bu kimyasal enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren bir moleküler motor tasarlamıştır. Bu motorun adı ATP sentazdır ve dünyanın en küçük motorudur. ATP sentaz gerçekten döner. Bu protein motoru saniyede onlarca tur atar. Protonların akışından dönen bir türbin gibi enerji üretir ve her dönüşte ATP molekülleri sentezlenir. Bu mucize hiç durmadan işler. Bu motorun tasarımı mühendisleri şaşkına çevirmektedir. Atom boyutunda çalışan bir motor, enerji kaybı son derece düşük, verimlilik oranı olağanüstü yüksektir. Hiçbir insan yapımı makine bu ölçekte bu verimliliğe ulaşamamıştır. Enerji üretiminin ilk adımı glikolizdir ve sitoplazmada gerçekleşir. Glikoz burada parçalanır ve az miktarda ATP üretilirken piruvat molekülleri ortaya çıkar. Bu ara ürünler mitokondriye taşınarak işlem devam eder. Piruvat, mitokondriye girdikten sonra asetil-CoA'ya dönüşür. Bu dönüşüm mitokondri matriksinde gerçekleşir. Artık ana enerji döngüsünün kapısı açılmıştır ve Allah'ın yarattığı kimyasal dans başlamak üzeredir. Asetil-CoA, Krebs döngüsüne girer. Bu döngüye sitrik asit döngüsü de denir ve 8 enzimatik adımdan oluşur. Her tur yüksek enerjili elektron taşıyıcıları üretir. Bu taşıyıcılar elektron zincirine enerji sağlar. Krebs döngüsü bir çember gibi sürekli döner. Her tur tamamlandığında aynı noktadan yeniden başlar. Allah bu döngüsel sistemi yorulmadan çalışacak şekilde kurgulamıştır. Hayat bu döngünün durmamasıyla sürer. Elektron taşıyıcıları olan NADH ve FADH2, elektron zincirine elektronlarını devreder. Bu elektronlar, enerji taşıyan tanecikler gibi bir kompleksten diğerine aktarılır. Her aktarımda enerji açığa çıkar ve proton pompalaması gerçekleşir. Elektronların yolculuğunun son durağı oksijen molekülüdür. Oksijen bu elektronları alarak suya dönüşür. Soluk aldığımızda içeri çektiğimiz oksijenin gerçek görevi budur. Allah onu tam bu iş için yaratmıştır. Bu nedenle nefes alırken oksijen tüketir, karbondioksit ve su salgılarız. Ciğerlerimizden içeri giren oksijen bir enerji üretim zincirinin son halkasıdır. Allah soluk alma eylemini bu kadar derin bir kimyaya bağlamıştır. Mitokondrinin bir sırrı daha vardır. Kendi DNA'sı bulunur. Bu DNA, hücre çekirdeğindeki DNA'dan tamamen bağımsızdır. Mitokondrinin bu ayrı genetik materyali ona özgün bir kimlik kazandırır. Mitokondriyal DNA dairesel yapıdadır ve anne soyundan aktarılır. Baba mitokondrisi döllenme sırasında yok edilir. Bu tek taraflı aktarım sayesinde bilim insanları soy ağaçlarını ve göç yollarını inceleyebilmektedir. Bilim insanları mtDNA'yı kullanarak
tüm insanların ortak bir atadan geldiğini hesaplamıştır. Bu kadına mitokondriyal Havva denmektedir. Allah'ın yarattığı bu genetik iz, insanlığın ortak kökenine işaret eden güçlü bir delildir. Mitokondri, bakteri benzeri bir yapıya sahiptir. Kendi zarı, kendi DNA'sı ve kendi ribozomları bulunur. Bu benzerlik, Allah'ın canlı sistemleri birbiriyle ilişkilendiren ortak bir plan üzerinde kurduğunu düşündürür. Bir hücrede yüzlerce ila binlerce mitokondri bulunabilir. Enerji ihtiyacı yüksek olan kalp kası hücrelerinde bu sayı özellikle fazladır. Allah her dokuya ihtiyacına göre donanım sağlamıştır. Mitokondri, statik değil, dinamik bir organik çıktır. Sürekli hareket eder, bölünür, birleşir ve şekil değiştirir. Allah bu esnekliği mitokondriye kazandırmıştır. Böylece hücrenin anlık enerji ihtiyacına hızla yanıt verilir. Mitokondrinin bölünmesi fizyon, birleşmesi ise füzyon olarak adlandırılır. Bu iki süreç dengedeyken mitokondri sağlıklıdır. Denge bozulduğunda hastalık başlar. Allah bu dengeyi sağlıklı hücrelerde mükemmel biçimde korumuştur. Mitofaji, hasarlı mitokondrinin hücre tarafından temizlenmesidir. Bu kalite kontrol mekanizması sayesinde işlevsiz mitokondriler yok edilip yenileri oluşturulur. Allah, hücreye kendi kendini yenileme kapasitesi de vermiştir. Egzersiz mitokondrinin sayısını ve verimliliğini artırır. Düzenli hareket hücreleri daha fazla mitokondri üretmeye iter. Allah'ın insana bahşettiği bu uyum kapasitesi, aktif yaşamın neden bu kadar önemli olduğunu biyolojik olarak açıklar. Sporcuların kas hücrelerinde sedanter insanlara kıyasla çok daha fazla mitokondri bulunur. Bu fark yıllarca süren düzenli egzersizin biyolojik ödülüdür. Allah, bedenimizin eforla büyüyebileceğini bu kapasiteye kodlamıştır. Mitokondri sadece enerji üretmez, aynı zamanda hücre ölümünü de yönetir. Apoptoz adı verilen programlı hücre ölümü mitokondrinin sinyaliyle başlar. Allah, hasarlı hücrelerin zamanında yok edilmesini bu mekanizmayla sağlamıştır. Apoptoz sayesinde kanserleşen ya da hasar gören hücreler gönüllü olarak yok olur. Bu fedakarlık vücudun bütününü korur. Allah, hücreye kendi canından büyük bir şeye hizmet etme kapasitesi de vermiştir. Mitokondri aynı zamanda kalsiyum depolama işlevi görür. Hücre içi kalsiyum dengesi, kasılma, sinyal iletimi ve gen ifadesi için kritiktir. Allah, mitokondriye bu ek görevi de yükleyerek organellerini çok işlevli kılmıştır. Mitokondriler ısı da üretir. Enerji üretimi sırasında açığa çıkan ısı, vücut sıcaklığını korumaya yardımcı olur. Soğuk havalarda titremek, mitokondrinin ısı üretimini artırmaya zorlanmasının dışa vurumudur. Kahverengi yağ dokusu özel mitokondriler içerir. Bu mitokondriler ısı üretmek için ATP yapmayı atlayarak enerjiyi doğrudan ısıya çevirir. Allah, soğuk ortamlarda hayatta kalmak için bu özel mekanizmayı tasarlamıştır. Bebekler kahverengi yağ dokusuna sahipken yetişkinlerde bu doku azalır. Anne rahmindeki bebek için ısı koruması hayati önem taşır. Allah, anneden bağımsız yaşama geçişi en hassas dönemde bu dokunun korumasıyla desteklemiştir. Kur'an'da Nahl suresi şöyle buyurur: "Sizi geceleri uyutan O'dur ve gündüz ne kazandığınızı bilen de O'dur." Uyku sırasında mitokondriler tamir ve yenilenme süreçlerini tamamlar. Allah, istirahatı da bu enerji döngüsüne bir parça kılmıştır. Mitokondriyal hastalıklar bu organelin bozulmasıyla ortaya çıkar. En çok enerji tüketen organlar olan beyin, kalp ve kaslar bu hastalıklardan en fazla etkilenir. Allah'ın sağlıklı vücuttaki dengeyi ne kadar hassas tuttuğunu bu hastalıklar açıkça gösterir. Mitokondriyal miyopati, kas zayıflığına yol açan bir hastalık grubudur. Mitokondriler yeterli enerji üretemediğinde kaslar hareketten aciz kalır. Bu hastaların deneyimi bize mitokondrinin ne kadar temel bir öneme sahip olduğunu hatırlatır. Alzheimer hastalığında mitokondriyal işlev bozukluğu erken bir bulgu olarak ortaya çıkar. Beyin hücrelerinin enerji alımı düştüğünde hafıza ve bilişsel işlevler bozulur. Allah'ın mitokondriye verdiği rol ne kadar merkezi olduğu görülmektedir. Yaşlanma sürecinde mitokondriyal verim azalır. Birikmiş hasar ve DNA mutasyonları enerji üretimini yavaşlatır. Yorgunluk, güç kaybı ve yavaşlama gibi yaşlılık belirtilerinin bir kısmı bu mitokondriyal gerileme ile ilişkilidir. Bilim insanları mitokondriyal yaşlanmayı yavaşlatmanın yollarını araştırmaktadır. Kalorik kısıtlama, oruç ve egzersiz mitokondriyal sağlığı desteklediği gösterilmiştir. Allah'ın buyurduğu oruç ibadeti bu biyolojik faydayı da kapsamaktadır.
Oruç tutmak mitokondriyal otofajisi uyarır. Yani hasarlı mitokondriler temizlenip yenileri oluşur. Allah'ın ibadet olarak emrettiği Ramazan orucu, vücut sağlığına da bu derin biyolojik yollarla katkı sağlamaktadır. Serbest radikaller, mitokondriyal hasarın başlıca nedenidir. Enerji üretimi sırasında kaçınılmaz olarak ortaya çıkan bu reaktif moleküller, zarları ve DNA'yı tahrip edebilir. Allah, antioksidan savunma sistemini bu tehdide karşı bir kalkan olarak tasarlamıştır. Antioksidanlar, mitokondriye yönelik bu saldırıları nötralize eder. Taze sebze ve meyvelerdeki polifenol ve vitaminler bu savunmayı güçlendirir. Allah'ın yaratmasında besinle sağlık arasındaki bağ ne kadar köklü ve bilimseldir? Koenzim Q10, mitokondri içindeki elektron taşıma zincirinin kritik bir parçasıdır. Bu molekül olmadan elektron transferi durur ve enerji üretimi çöker. Allah, bu bileşiği vücudun kendi sentezleyebileceği şekilde tasarlamıştır. Sitokrom C, mitokondride hem elektron taşıyıcısı hem de apoptoz tetikleyicisidir. Tek bir molekül iki farklı kritik görevi üstlenir. Allah, yaratmasında bu çift işlevlilik prensibini pek çok yerde uygulamıştır. Mitokondrinin iç zarındaki protein kompleksleri inanılmaz bir hassasiyetle düzenlenmiştir. Her proteinin tam doğru pozisyonda olması gerekir. Allah bu moleküler mimaride herhangi bir hatayı tolere etmeyecek bir mükemmellik kurmuştur. Mitokondri zarları birer bariyer değil, akıllı kapılar gibi çalışır. Özel taşıyıcı proteinler hangi moleküllerin geçeceğine karar verir. Bu seçici geçirgenlik sistemi de Allah'ın hücreye koyduğu akıllı bir kontrol mekanizmasıdır. Bir hücrenin enerji ihtiyacı arttığında mitokondri sinyal alır ve üretimi hızlandırır. Bu hassas geri besleme mekanizması enerji israfını önler. Allah fazlasıyla değil, tam ihtiyaç kadar üretim yapan bir sistem kurmuştur. Mitokondri ve hücre çekirdeği sürekli iletişim halindedir. Bu çift yönlü sinyal ağı gen ifadesini düzenler. Allah, hücrenin parçalarını birbiriyle konuşturan bu iletişim sistemini öyle kurmuştur ki, bütün her zaman parçasından büyük kalır. Mitokondri sayısı bir hücrede durağan değildir. Hücrenin anlık ihtiyacına göre mitokondriler bölünerek çoğalır ya da birleşerek azalır. Bu plastiklik, Allah'ın hücreye verdiği uyum kapasitesinin muhteşem bir örneğidir. Beyin en fazla enerji harcayan organdır ve bu enerjinin büyük bölümünü mitokondri sağlar. Her düşünceniz, her duygunuz, her anınız bu küçücük organelin ürettiği enerjiyle mümkün olur. Allah, düşünce ile maddeyi bu noktada buluşturmuştur. Bir nörondaki tek bir sinaptik iletim için binlerce ATP tüketilir. Beyin, saniyede milyarlarca sinaptik bağlantı kurar. Bu inanılmaz hesap makinesi, Allah'ın mitokondriyi neden beyin hücrelerinde bu kadar yoğun kıldığını açıklar. Gözün retinasındaki fotoreseptörler de mitokondri yoğunluğu açısından özel hücrelerdir. Işığı sinyal haline dönüştürmek büyük enerji gerektirir. Allah, görme mucizenin arkasına bu enerji altyapısını da koymuştur. Kalp kasının hiç durmaması için mitokondri de hiç durmaz. Kalp hücrelerinde mitokondri, kütlenin yaklaşık 1/3'ünü oluşturur. Allah, kalbe verdiği sonsuz çalışma kapasitesini bu organelle güvence altına almıştır. Karaciğer hücreleri, metabolizmanın merkezi olduğundan yoğun mitokondri içerir. Yüzlerce farklı kimyasal reaksiyonu eş zamanlı yürüten karaciğer, bu enerjiyi mitokondriye borçludur. Allah her organı işlevine uygun biçimde donatmıştır. Sperm hücrelerinde de mitokondriler kritik bir yerde konumlanmıştır. Spermin kuyruğunu çeviren motor mitokondriden beslenir. Allah, hayatın başlangıcına bile bu enerji kaynağını yerleştirmiştir. Mitokondri sağlığı ile ruh sağlığı arasındaki bağ, son yıllarda giderek güçlenen bir araştırma alanı haline gelmiştir. Depresyon, anksiyete ve bipolar bozuklukta mitokondriyal işlev bozukluklarına rastlanmaktadır. Allah'ın yarattığı beden ve ruh arasındaki derin bütünlük bilim tarafından yavaş yavaş keşfedilmektedir. Yeni araştırmalar mitokondrinin bir sinyal merkezi olduğunu ortaya koymaktadır. Hormonal düzenden bağışıklık tepkisine kadar pek çok sistemi etkileyen sinyaller buradan çıkmaktadır. Allah, mitokondriye salt enerji üretiminin çok ötesinde görevler yüklemiştir. Mitokondri, stres tepkisinin de bir parçasıdır. Tehlike algılandığında mitokondri, kortizol gibi stres hormonlarının etkisiyle daha fazla enerji üretmeye hazırlanır. Allah, hayatta kalma mekanizmasını bu organele kadar derinlemesine kurgulamıştır. Kronik stres ise mitokondriye zarar verir.
Uzun süreli yüksek kortizol, mitokondri zarlarını tahrip edebilir ve enerji kapasitesini azaltabilir. Allah'ın zikriyle kalplerin huzur bulması, bu biyolojik gerçekle de örtüşmektedir. Bilim insanları mitokondrinin yaşam süresini uzatma çalışmaları yürütmektedir. Nikotin amid ribozit ve diğer NAD öncüsü moleküller mitokondriyal gençleşmeyi tetikleyebilir. Ama tüm bu çabalar Allah'ın yarattığı sistemin ne kadar mükemmel olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bir mitokondrinin içindeki ATP sentaz motoru her saniye yüzlerce molekül üretir. Bu üretim hızı en modern nanoteknoloji fabrikalarının bile ötesindedir. Allah'ın atom boyutunda kurduğu bu fabrika, insanlığın ulaşamadığı bir verimlilikle çalışır. Mitokondriyal DNA yalnızca anneden geçer. Ama mitokondriyal hastalıklar bazen hem anneden hem de yeni mutasyonlardan kaynaklanabilir. Bu kalıtım kuralı da istisnaları olan Allah'ın yarattığı karmaşık bir sistemin ürünüdür. Mitokondrinin kendi ribozomları, hücre ribozomlarından farklı çalışır. Bu ribozomlar yalnızca mitokondriyal DNA'dan okunan proteinleri sentezler. Allah, mitokondriye bağımsız bir protein üretim hattı da vermiştir. Mitokondri, immün sistem hücrelerinin savaşma kapasitesini doğrudan etkiler. Makrofaj ve T hücresi gibi bağışıklık hücreleri düşmanla karşılaştığında mitokondri enerji üretimini anında artırır. Allah bağışıklığı da bu enerji temeline oturtmuştur. Covid-19 gibi viral enfeksiyonların mitokondriye doğrudan zarar verdiği gösterilmiştir. Bazı virüsler mitokondriyal işlevi baskılayarak hücrenin savunmasını kırar. Allah'ın bağışıklık sistemini bu tehdide karşı çok katmanlı kurgulaması buradan da anlaşılmaktadır. Mitokondriyal biyogenez, yeni mitokondri oluşumu sürecidir. Bu süreci tetikleyen PCG1 alfa adlı protein, egzersiz ve soğukla aktive olur. Allah hücreye kendi yedeklerini üretme kapasitesini de vermiştir. Mitokondriyal hastalıkların tedavisi hala tıbbın en zor meselelerinden biridir. Genetik tedaviler ve mitokondri nakli gibi deneysel yöntemler test edilmektedir. Bu zorluk, Allah'ın yarattığı sistemin ne kadar köklü ve yerleşik olduğunu göstermektedir. 3 ebeveynli bebek teknolojisi, sağlıklı bir donörün mitokondrisiyle hastanın nükleer DNA'sını birleştirmektedir. Bu teknik etik tartışmaları beraberinde getirmiştir. Allah'ın yarattığı sınırlara saygılı bir ilerleme anlayışı en doğru olanıdır. Mitokondri araştırmaları, Nobel ödüllü buluşlara zemin hazırlamıştır. Peter Mitchell, ATP sentaz mekanizmasını aydınlattığı için Nobel almıştır. Her büyük bilimsel keşif, Allah'ın yarattığı düzeni biraz daha anlamamızı sağlar. Mitokondrinin kökeni konusunda bilim insanları endosimbiyoz teorisini öne sürmektedir. Bu teoriye göre mitokondrinin atası hücre içine girmiş bir bakteridir. Ancak bu açıklama nasıl girdiğini ve neden kaldığını tam olarak çözemez. Bazı sorular Allah'a aittir. Endosimbiyoz teorisi bile mitokondrinin bugünkü karmaşıklığını açıklamaktan uzaktır. İki organizmanın birleşmesiyle bu denli mükemmel bir sistem nasıl ortaya çıkar? Bu soru bilimin sınırlarına dayanmaktadır ve cevap Allah'ın ilmindedir. Kur'an'da Mülk suresi şöyle buyurur: O, hanginizin daha güzel iş yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. Mitokondrinin ürettiği her ATP, bu hayat armağanının biyokimyasal temelini oluşturur. Mitokondri sayısı ve kaliteniz, yaşam kalitenizi doğrudan etkiler. Sağlıklı mitokondriler, zinde bir beden, güçlü bir bağışıklık ve keskin bir zihin demektir. Allah'ın verdiği bu emaneti korumak bir sorumluluktur. Yeterli uyku, dengeli beslenme ve düzenli egzersiz, mitokondriyal sağlığın 3 temel direğidir. Bu 3 alışkanlık birbiriyle güçlendirici bir döngü kurar. Allah bizi sağlığa götüren yolu hem biyolojik hem manevi olarak çok geniş tutmuştur. Güneş ışığı bile mitokondriyal sağlıkla ilişkilendirilmektedir. D vitamini sentezi ve kırmızı ışık tedavisinin mitokondriyal fonksiyonu iyileştirdiğine dair kanıtlar mevcuttur. Allah, ışığı ve yaşamı böylesine derin bağlarla birbirine bağlamıştır. Mitokondri bilimi hala keşfedilmeyi bekleyen sayısız sırrı barındırmaktadır. Her yeni araştırma yeni sorular doğurmakta. Her cevap daha derin gizemler açmaktadır. Allah'ın yarattığı bu mikro evren, kainatın büyüklüğüyle yarışır durumdadır. Bir mitokondrinin iç zarının toplam yüzeyi yayılsaydı, akla sığmaz bir büyüklüğe ulaşırdı. Allah kıvrımlar aracılığıyla bu muazzam yüzeyi mikroskobik bir alana sığdırmıştır. Bu mühendislik cücelikte büyüklüğün ta kendisidir.
Her organelin ve her dokunun mitokondrileri birbirinden hafifçe farklıdır. Kalp mitokondrileri beyin mitokondrilerinden, kas mitokondrileri karaciğer mitokondrilerinden ayrışır. Allah aynı organeli her doku için özelleştirmiştir. Mitokondrinin keşfi, mikroskop teknolojisinin gelişimiyle mümkün olmuştur. Carl Benda bu organcığa mitokondri adını vermiştir. Bu keşif, Allah'ın insana merakı ve aklı vererek gizli yarattığı şeyleri keşfetmesi için kapı açtığının somut bir örneğidir. Elektron mikroskobu, mitokondrinin iç yapısını gözler önüne sermiştir. Kristalların görülmesi, enerji üretim mekanizmalarını anlamanın kapısını aralamıştır. Allah'ın yarattığı her gizem, araştıran akla sonunda bir yol gösterir. Mitokondriyal araştırmalar biyoyakıt geliştirmeye ilham vermektedir. Doğanın enerji dönüşüm verimliliğini insan teknolojisine aktarmak mühendislerin hedefidir. Allah'ın çizdiği tasarımı model almak bilimin en akıllıca yoludur. Yapay mitokondri geliştirme çalışmaları laboratuvarlarda sürmektedir. Fakat gerçek mitokondrinin tüm işlevlerini yeniden oluşturmak hala ulaşılamaz bir hedef olarak kalmaktadır. Allah'ın yarattığını taklit etmek, bilimin en zorlu meydan okumasıdır. Tüm bu bilgiler bize tek bir gerçeği söylemektedir. Mitokondrinin tasarımı tesadüfle açıklanamayacak kadar mükemmeldir. Elektron taşıma zinciri, ATP sentaz motoru, kristaller ve mtDNA, bunların hepsinin aynı anda ve uyum içinde var olması yalnızca sonsuz bir yaratıcıya işaret eder. Her nefes aldığınızda bu sistem işler. Her sabah gözlerinizi açtığınızda bu sistem devrededir. Her düşündüğünüzde, her sevdiğinizde, her yürüdüğünüzde mitokondriler Allah'ın izniyle size güç vermektedir. Bu enerji bir gün duracak. Allah her canlıya bir süre belirlemiştir. Mitokondriler de bir gün görevlerini tamamlar. Bu fanilik bizi hayatı anlamlı yaşamaya, Allah'ın verdiği her nefesi şükürle karşılamaya davet eder. Beyin Mühendisi kanalı olarak bu yolculuğun sonuna geldik. Bir dahaki nefes aldığınızda trilyonlarca mitokondrinin sizin için çalıştığını hatırlayın. Bu hatırlatma, Allah'ın yarattığı muhteşem düzene duyulan şükrün ilk adımıdır.